1810 yılında kurulan Peugeot aile şirketi bisiklet üretimine yönelir. Otomobil endüstrisine giren şirketin ilk ürettiği araçsa buhar motorlu otomobil olur. Peugeot ilk otomobilini nasıl üretti? Bisiklet üreticisinden dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden birine nasıl dönüştü? Peugeot'un hikayesi başlıyor. 1810 yılında kurulan Peugeot aile şirketi önce el aletleri ve mutfak gereçleri üretirken daha sonra Armand Peugeot liderliğinde bisiklet üretimiyle yola devam eder. Markayı temsil eden ilk aslan logosu 1847'de ortaya çıkar. Bu aslan figürü şirketin ürettiği ürünlerin dayanıklılığını ve keskinliğini yansıtır. 1890'lara geldiğimizde şirket birçok alanda başarılı olsa da Armand Peugeot farklı bir şeyler yapmaya karar verir. Otomobil endüstrisi çok ilgisini çeker ve bu alana girmek ister. O dönemde endüstriyi 18. yüzyılda üretilmeye başlanan buhar motorlu otomobiller domine ediyordu. 1880'lerde Fransa'da birçok şirket buhar motorlu araba üretimi yapıyordu. Alman mühendis Karl Benz 1885 yılında dünyanın ilk içten yanmalı motora sahip atsız arabasını üretmişti. Bu nedenle çok yeni bir icat olan içten yanmalı motor henüz emekleme aşamasındaydı ve potansiyeli bilinmiyordu. Elektrikli otomobillerin ise sahip olduğu kısa menzil aşılamayan bir sorundu. Bu nedenle Armand Peugeot buhar motorlu bir araba ile üretime başlamaya karar verir. Aracın tasarımı buharlı otomobil tasarımcısı Léon Serpollet tarafından yapılır. 1886 yılında şirketin ilk otomobili olan Peugeot Type 1 ortaya çıkar. 5 beygirlik aracın maksimum hızı 25 km/saat olur. Buharlı otomobiller ağır ve hantaldı. Ayrıca buhar üretmek için suyun kaynaması için uzun süre beklemek gerekiyordu. Armand Peugeot 1990 yılında Karl Benz'den bir yıl sonra içten yanmalı motora sahip otomobil üreten Gottlieb Daimler'le tanışınca içten yanmalı motorun avantajlarına ve büyük potansiyeline ikna olur. Aynı yıl Peugeot'un ilk içten yanmalı motora sahip otomobili Peugeot Type 2 üretilir. Motor lisans altında Daimler motorları üreten Fransız Panhard şirketinden tedarik edilir. 2 beygirlik aracın maksimum hızı 18 km/saat olur. 1892 yılında 40 araç, 1895 yılında ise 156 araç üretim bandından çıkar. 1895 yılında Paris'te dünyanın ilk otomobil yarışları düzenlenir. İçten yanmalı motorlu otomobiller, buharlı ve elektrikli otomobiller yan yana yarışır. Peugeot 3 beygirlik aracıyla yarışı kazanır. Aile şirketinde yaşanan anlaşmazlıktan dolayı 1896 yılında Armand Peugeot şirketten ayrılır ve otomobili Peugeot şirketini kurar. Edinburgh'da tamamen otomobil üretimi için yeni bir fabrika inşa edilir. Aynı yıl şirket ilk motorunu geliştirir ve motor konusunda Daimler'e bağlı olmaktan kurtulur. Bu motorla 1897'de 8 beygirlik Peugeot Type 15 üretilir. 4 yılda 276 adet satış yapılır. 1899'da satışlar 300 otomobile kadar çıkar. O yıl tüm Fransa'da 1200 otomobil satılır. Yani Peugeot Fransa pazarının %25'ine sahip olur. 1901 yılında şirket 50 beygirlik 2 araçla Paris yarışını bitirmeyi başaramayınca yarışları bırakma kararı alır. Aynı yıl motosiklet üretmeye başlayan Peugeot dünyanın en eski motosiklet üreticilerinden biri olur. 1902 ve 1903 yıllarında Mercedes modelleri örnek alınarak Peugeot Type 36 ve Type 63 üretilir. 1908 yılında ise Type 105 gibi büyük otomobiller üretilmeye başlanır. Birinci Dünya Savaşı yıllarında yaşanılan ekonomik buhran üreticileri küçük ve ucuz otomobil üretmeye yeter. Ettore Bugatti'nin Alman üretici Wanderer için tasarladığı Type BP1 Baby, Peugeot'un dikkatini çeker. Şirket Fransa pazarı için aracın lisansını satın alır ve 1912 yılında üretmeye başlar. Yalnızca 350 kilogramlık 10 beygirlik küçük ve ucuz otomobil savaş yıllarında yeterli talep görür. Şirket aynı yıl Peugeot Baby'nin yarış aracı versiyonuyla yarışlara geri dönmeye karar verir. 1912 Fransa Grand Prix'sini 110 km/saatlik ortalama hızla kazanarak büyük bir geri dönüş yapar. Bir yıl sonra ise Amerika'da düzenlenen Indianapolis Grand Prix'sini kazanan Peugeot, bu yarışı kazanan Amerikan üretici olmayan ilk şirket olur ve prestijini farklı kıtalarda da arttırır.
Peugeot, 1. Dünya Savaşı boyunca diğer otomobil üreticileri gibi ordu için silah ve askeri araç üretimine yoğunlaşır. Şirket savaştan sonra otomobil üretimine yerli rakipler Renault ve Citroen'e göre daha yavaş dönüş yapar. 1919 yılında küçük aile arabası olan 10 beygirlik Peugeot Type 163'ün üretimine başlanır. Savaş sonrası ekonomik buhran nedeniyle halkın alım gücü düşüktü. Bu nedenle Peugeot pazara ucuz, kullanışlı bir süper mini otomobil çıkarmaya karar verir. 1921'de savaş yıllarında üretilen Peugeot Baby'nin devamı olarak Peugeot Type 161 üretim bandından çıkar. 667 cc motora sahip, yalnızca 350 kilogramlık araç o kadar dar olur ki yan yana iki koltuk sığmaz ve koltuklar arka arkaya yerleştirilir. Peugeot'un rakibi Citroen de aynı yolu izler ve bir yıl sonra süper mini model olan Citroen 5 CV'yi pazara çıkarır. Citroen'in bu hata Peugeot'un pazardaki payını oldukça kısıtlar. Çünkü Ford şirketinden ilham alan Citroen, Avrupa'nın ilk seri üretim yapan otomobil şirketiydi. Yüksek üretim kapasitesi sayesinde maliyetleri düşürmeyi başarmıştı. Peugeot Type 161'in satış fiyatı 10.000 Fransa frankı iken, ondan çok daha gelişmiş olan Citroen 5CV'nin satış fiyatı ise 8.500 franktı. Bu durum tüketicilerin Citroen'den yana tercih yapmasına neden olur. 5CV 4 yılda 82.000 adet satış yaparken Peugeot Type 161 ise 12.000 adet satış yapar. Bu sonuçtan sonra Type 161'i geliştiren şirket 1924 yılında Peugeot 5 CV'yi pazara çıkarır. Bu defa sonuç çok daha iyi olur ve üretim kapasitesini de arttırmayı başaran şirket 5 yılda 48.000 adet satış yapar. Yine 1924 yılında Citroen B2 ve Renault KZ ile orta sınıf pazarında rekabet etmek için 29 beygirlik Peugeot Type 177 üretilmeye başlanır. Araç başarılı olur ve 40.000'den fazla satış yapılır. Aynı yıllarda Peugeot otomobilleri dayanıklılığıyla ün salmaya başlar ve tüketicilerin tercih sebebi olur. 1928 yılında ise daha lüks sınıf 6 silindirli motora sahip 47 beygirlik Peugeot Type 183 ile şirket tüm sınıflara hitap eder. 1932 yılına kadar Renault, Peugeot ve Citroen'e sahip Fransa, Avrupa'da otomobil endüstrisinde lider ülke olur. 1929 yılında ise Fransa pazarının en ucuz otomobili olan 23 beygirlik Peugeot 201 satışa çıkarılır. Şirket 201 ile modelleri ortasında 0 olan 3 haneli sayı ile isimlendirme politikasına geçiş yapar. Baştaki rakam aracın segmentinin büyüklüğünü temsil ederken sondaki rakam aracın neslini belirtir. Ortadaki 0 ise Peugeot simgeler. Amerika'da yaşanan ve bütün dünyaya yayılan Wall Street iflasından sonra birçok Avrupalı üretici hayatta kalamazken, yüksek talep gören ekonomik fiyata sahip Peugeot 201 buhran döneminde şirketin ayakta kalmasında büyük rol oynar. Hatta talep o kadar yüksek olur ki Peugeot 201 şirketin ilk seri üretim modeli olarak kabul edilir. Ayrıca 201'in ticari araç versiyonları da üretilir. 1934 yılında Amerikan Chrysler'ın tanıttığı Airflow modeliyle otomobil endüstrisinde devrim yaşanır ve kutu tasarımdan aerodinamik tasarıma geçiş yapılır. Peugeot'da ilk aerodinamik gövdeye sahip modeli olan Peugeot 402'yi bir yıl sonra üretim bandından çıkarır. Aerodinamik konusunu daha da ileri taşıyan şirket, ön farların aerodinamiği bozduğunu fark eder ve farları ön ızgaranın içerisine yerleştirir. 2 litrelik motora sahip 55 beygirlik 402 lüks bir araç olur. Gövdeye gömülü güvenli kapı kolları, otomatik şanzıman ve dizel motor seçenekleriyle Peugeot yenilikçi bir şirket olmayı başarır. Aynı yıllarda André Citroen, önden çekiş gibi o dönemde yaygın olmayan teknolojilere yönelerek yerel pazarda lider olan Citroen'i iflasa götürür. Geleneksel ve bilinen teknolojileri kullanan Peugeot ise Citroen'in de iflasıyla yerel pazarda Renault'un arkasından güçlü bir konuma gelir. Özellikle 1938 yılında Peugeot 201'in yerine çıkarılan ekonomik model Peugeot 202'nin büyük katkısıyla 1939 yılında şirketin satışları yıllık 53.000 adete ulaşır. 1938 yılında şirket Fransa ordusu için askeri ekipman üretimine yoğunlaşır. Binlerce Peugeot 202 ve 402 Fransa ordusuna teslim edilir. 1940 yılında Almanya Fransa'yı işgal eder ve 60.000 çalışana sahip Peugeot Nazilerin kontrolüne geçer. Peugeot 202, 402
Peugeot DK5 ve Peugeot DMA gibi hafif kamyonetler Alman ordusu için üretilir. Savaş boyunca Naziler sivil kullanım için petrolü yasaklayınca Peugeot mühendisleri gazolinle çalışan Peugeot 402'yi geliştirir ve 2500 adet üretilir. Ayrıca elektrikli araç geliştirme üzerinde çalışan şirket, elektrikli mikro otomobil olan Peugeot VLV'yi üretir. 36 km/saat hıza ulaşabilen aracın menzili 80 km olur. 377 adet üretilen model Almanlar tarafından yasaklanınca üretimi durdurulur. İkinci Dünya Savaşı sonrası Peugeot tekrar otomobil üretimine başlar. 1947 yılında Peugeot 202 yerini Peugeot 203'e bırakır ve şirketin savaş sonrası geliştirdiği ilk model olur. 1.2 litre motora sahip 41 beygirlik araç küçük aile arabası olur. 203, Chevrolet'in 1941 yılında satışa çıkardığı Chevrolet Freeline modelinden esinlenmişti. Modelin Station Wagon versiyonu da üretilir. Peugeot 203 bağımsız süspansiyonu, disk frenleriyle modern bir otomobil olur. Ekonomik fiyat da eklenince model pazarda büyük talep görmeye başlar. 1950'de günde 200 adet Peugeot 202 üretim bandından inmeye başlar. Aynı yıl pazardaki satışların %20'sine sahip olan Peugeot 203, Renault'un çok daha basit ve küçük olan süper mini modeli Renault CV'nin ardından ikinci olur. Renault gibi Citroen'in de savaş sonrası ucuz, basit, mini sınıf otomobile yönelmesi Peugeot'u sınıfında rakipsiz bırakır ve yerli pazarda başarılı olmasında büyük rol oynar. Bu başarı yurt dışına da taşınır ve araç Batı Almanya'ya da ihraç edilir. Ayrıca 1952'de Avustralya'da montajlanan Peugeot'lar Avustralya pazarında da satılmaya başlanır. Şirket Volkswagen gibi tek model politikası uygular ve 1955'e kadar üretim hattında sadece Peugeot 203 üretilir. 1955 yılında ise 203'ün yanına orta sınıf Peugeot 403 eklenir. Aracın tasarımı İtalyan tasarım şirketi Pininfarina tarafından yapılır. Önümüzdeki 50 yıl Peugeot modellerinin çoğu Pininfarina tarafından yapılacaktı. Peugeot 403, 3 kutu ponton yani duba tasarımına sahip olur. 90 derece açılan arka kapıları ise Avrupa için sıra dışı olur. Peugeot 403'ün Station Wagon ve Coupe versiyonu da üretim bandından çıkar. Ayrıca pick-up versiyonu da üretilir. Doğu Afrika Safari Rally'sini 4 kez kazanan Peugeot 403 sağlamlık ve dayanıklılığını da kanıtlar. 1958'de Peugeot modelleri Amerikan pazarında da satışa çıkarılır. Model pazarda çok başarılı olur ve 11 yılda 1.215.000 adet satış yaparak şirketin 1 milyondan fazla satış yapan ilk modeli olur. 1960'da Peugeot 403 yerini Peugeot 404'e bırakır. Tasarım yine İtalyan Pininfarina tarafından yapılır. Modelin tasarımının temeli 1958 yılında yine Pininfarina'nın İngiliz BMC için tasarladığı Austin A55 Cambridge modeline dayanır. Konforu, kaliteyi ve ekonomiyi birleştiren Peugeot 404 tüketicilerden büyük talep görür. Arjantin'de de üretimi başlayan model dünyanın farklı yerlerinde montaj fabrikalarında montajlanır. 15 yılda Fransa'da üretim bandından 1.855.000 Peugeot 404 çıkarken dünya çapında satışlar 2.900.000 adete kadar ulaşır. 1960 yılında üretimi durdurulan Peugeot 203'ün ardından şirket 5 yıl sonra küçük sınıf pazarı için yeni bir model pazara çıkarmaya karar verir. 1965 yılında Peugeot 204 üretim bandından çıkar. Aracın yerli pazardaki rakipleri Renault 10 ve Fiat lisansı altında Simca tarafından üretilen Simca 1300 olur. Renault 16 modelinde olduğu gibi daha keskin hatlar tercih ederken Peugeot biraz daha yuvarlak hatlar kullanır. 204'ün yerli rakibi Renault 10 arkadan motorlu ve arkadan çekişli bir otomobildi. Önden motorlu ve önden çekişli Peugeot 204'ün rakiplerine göre iç mekan ve bagaj hacmi konusunda avantaj sağlaması Renault'u Renault 10 modelini önden çekişli Renault 12 modeliyle değiştirmeye zorlar. Simca ise 1300'ü Simca 1100 ile değiştirir. Büyük başarı yakalayan Peugeot 204 11 yılda 1.600.000 adet satış yapar. Finansal olarak her zaman tedbirli olan Peugeot, Fransa, İtalya ve Avrupa'da orta sınıf pazarında açık olduğunu görür. Bu nedenle küçük sınıf Peugeot 203 ve büyük sınıf Peugeot 404'ün arasında olacak bir model üretmeye karar verir.
1969 yılında yine Pininfarina tarafından tasarlanan Peugeot 304 üretim bandından çıkar. Model Avrupa'da evinin önünde gelişmiş şık bir tasarıma sahip, geniş iç mekan sunan bir otomobil görmek isteyen orta sınıf tüketiciler için mükemmeldi. Peugeot 304 bağımsız süspansiyonu, disk frenleri ve yol tutuşu ile pazardaki daha yüksek fiyata sahip birçok otomobile göre daha iyi bir sürüş konforu sunuyordu. Model yerel pazarda Renault 12 ve Citroen GS ile rekabet eder. 1980 yılına kadar üretilen model 12 yılda 1 milyondan fazla satış yapar ve yerini Peugeot 305'e bırakır.